Gardırobunuzda rengi solmuş, gözden çıkarmaya kıyamadığınız bir pantolon varsa çöpe atmayın. Sadece 2 paket boya ile onu sıfırlıyoruz. Önce pantolonu iyice yıkayıp ıslattın, ardından 2 paket siyah kumaş boyasını bir yemek kaşığı tuz, bir yemek kaşığı sirke ve yarım litre sıcak suyla harmanlayarak boya karışımını hazırlayın. Çok iyi karıştırın ki toz boya tamamen çözülsün. Islak pantolonu makine gözüne yerleştirin, boya karışımını doğrudan tamburun içine döküp gezdirin. Yumuşatıcı gözüne ise bir paket sabitleyiciyi ekleyin. Bu adım boyanın kumaşa işlemesi için kritik, atlamayın. Makineyi 70 derecede 2 saatlik programa alıp başlatın. Makine hem boyayı çalıştırsın hem de sabitlesin. YouTube'da en çok izlenen kumaş boyama videoları sahibi kanal olarak bunca yıldır edindiğimiz tecrübeler ve sorulardan yola çıkarak en çok sorulan soru sabitleyici olmazsa ne olur sorusudur. Kısaca cevap verirsek sabitleyici olmadan boyama işlemi tabii ki olur ancak sabitleyici boyanan ürünün uzun süre aynı renkte kalmasını sağlar. Bu yüzden faydalıdır. Paket boyalardan istediğinizi kullanabilirsiniz. Bu videoda herhangi bir ürün tanıtımı ya da reklamı yapılmamaktadır. Boyaların hemen hemen hepsi benzer etkiyi göstermektedir. İstediğiniz markayı kullanabilirsiniz. Bu boya yaklaşık 200 gram ürünü yani kumaşı boyayabilmektedir. Bu nedenle kumaşın ağırlığına göre paket miktarını arttırmanız gerekmektedir. Biz garanti olması ve daha güzel, kalıcı bir renk için bu videoda 2 paket boya kullandık. Genel olarak kumaş boyama mantığı şöyledir. Yüksek sıcaklıkta boya iplikleri daha güzel boyamaktadır. Yani sıcaklık ne kadar yüksek olursa ve işlem uzun sürerse boyama işlemi o kadar güzel olmaktadır. Bu nedenle kumaş boyama işleminde yüksek sıcaklıkta giysilerinizin çekme durumu yaşayıp yaşamayacağı riskini göz önünde bulundurmalısınız. Bu toz boyalar polyesteri kesinlikle boyamaz. Dahası boyayacağınız üründe polyester miktarı arttıkça boyamanın kalitesi de azalır. En kolay kumaş boyama yöntemi çamaşır makinesinde boyama yöntemidir. Program bitince pantolonu çıkarın, soluk ve yıpranmış kumaşın yerini simsiyah, canlı ve sanki yeni alınmış gibi bir pantolon almış olacak. Boyama yöntemi bu şekilde tamburun içine boyayı döktüğümüzde makinenin içerisindeki parçalara boya bulaşma riski olmaz ve bir sonraki yıkamalarda diğer giysilere boya yapışma riski olmamaktadır. Videomuzdaki gibi güvenle boyamayı bu şekilde yapabilirsiniz. Yine emin olmak için boyama işlemi bittikten sonra makineyi deterjan koyarak boş şekilde kısa bir program çalıştırabilirsiniz. Kuruduktan sonra pantolon kullanıma hazırdır. Hem çevre dostu hem de cüzdana çok dost bu yöntemle eski kıyafetlerinize ikinci bir hayat verin. Benzer kumaş boyama videoları için bağlantılara göz atabilirsiniz. Bize destek olmak için bu videoyu beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın.